Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Yavrum yeter artık bu kadar laptopla oynadığın. Hadi ama dersinin başına geç. Bilgisayarın başında ne kadar çok durdun. Bak ödevini yapman lazım. Hadi çabuk. Tamam anne birazdan geçeceğim. Tamam dedin ama 2 saat oldu. Hadi artık bir an önce geç bilgisayarı. Bırak artık dersinin başına geç. Bu konuşmalar tanıdık geldi mi? Özellikle son yıllarda, son zamanlarda sosyal medya ile çocukların bu kadar çok haşır neşir olması ve derslerini de ihmal etmiş olmaları annelerin yani sizlerin en çok muzdarip olduğu konu. Peki çocuğun ihtiyacı olan gerçekten anne babasının söylediği için, o söylediği için, öğretmeni söylediği için tamam hemen aklımı başıma alayım ve bilgisayarı bir kenara bırakayım ve ders çalışayım mı o söylediği için? Yoksa gerçekten ders çalışmayı ya da sorumluluğunu yerine getirmeyi bilmesi mi? Bu konuyla alakalı Mutlu Aile programında bugün bu konularda çok güzel mesajları olan, çok güzel söylemleri olan, hatta Özgür Çocuk adlı kitabıyla anne babalara adeta ders veren kıymetli hocamız Ahmet Naç. Hoş geldiniz kıymetli Hoş bulduk. Selamlar, sevgiler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah. İyiyim. Sizi gördüm Ayağınıza daha iyi oldu. sağlık. Teşekkür Çok sağ olun. ederim. İyi ki geldiniz. Özellikle anne babaların bu anlamda çok muzdarip olduğunu görüyoruz son yıllarda. Evet. Ben de sizin böyle sosyal medyanıza girdiğimde çocukları böyle sanki kurmuş gibi kendi iradeleriyle çok güzel bir şeyler başardığını görebiliyorum. Anladığım kadarıyla çocukları biraz da yönetmek yerine onlara kendi iradelerine hakim olmayı, bunu kullanmayı öğretebilmek galiba daha iyi bir yol gibi görünüyor. Siz bu konuda ne dersiniz, neler söylersiniz? Yani ilk önce anne babaların kendisine şu soruyu sorması gerekiyor. Yaptığımız yöntemler, söylediğimiz sözler işe yarıyor mu? Yani çocuğumun ders çalışmasını istiyorum. Evet. İşte telefonla, tabletle oynamasın, kitap okumasını istiyorum, resimler yapmasını istiyorum ve çocuk elinde tabletle ve bilgisayarla, telefonla daha çok vakit geçiriyor. Bizim istediğimiz belli, çocuğun istediği belli. Peki uyguladığımız yöntemler işe yarıyor mu? Soralım. Bence pek yaramıyor. Bence de yaramıyor. O zaman şunu düşünmek gerekiyor. Acaba bizim uyguladığımız yöntemler, denemeler yanlış olabilir mi? Yani bir şeyi herkes yapıyor diye o doğru değildir. Evet. Eğer benim öğrencilerimde veya benim velilerimde, anne babalarda bir farklılık, bir başarı gördüyseniz bunda doğru temel üzerine bir bina inşa ettiğimizin farkına varmanız gerekiyor. Yani bu şey gibi, yağmur yağıyor değil mi? Dışarıda yağmur yağıyor ve biz ıslanmak istemiyoruz. Ama diyoruz ki evimizden dışarı çıkmayacağız. Şimdi bu bir çözüm değildir. Bizim yağmur yüzünden kıyafetlerimizin ıslanmaması için bence biz şemsiye kullanmayız. Belki de bizim öğretmenlerin veya anne babaların akıl etmediği şey şemsiye kullanma yöntemini hiç düşünmemektir. Evet. Yani ben elbette ki bir öğretmen olarak şunun farkındayım. Özellikle 12 yaşına kadar, ergenlik çağına kadar olan çocuklarda hayal gücü ve yaratıcılığı geliştirmek çok önemlidir. Biz isteriz ki çok kitap okusunlar, resimler yapsınlar, boyamalar yapsınlar, iletişim kursunlar birbirleriyle. Anne, baba, çocuk, öğretmen hepimiz oyunlar oynayalım ama gerçek dünya öyle değil. Buna karşı değiliz. Bunları çünkü itiraz edilen nokta şu genellikle 2 yöntem var. Birincisi tamamen yasaklamak. Evet. 12 yaşına kadar çocuklar Yoksul kesinlikle tablet kullanmayacak, ekranlara bakmayacak, bu onlara zararlı. Peki onun yerine ne yapacağız? Bunu neden yapıyoruz peki? Gerekçemiz nedir? Bu gelişim dönemi çok önemli olduğu için çocukların hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştirmek istiyoruz. Ben de diyorum ki ikisi de önemlidir. Yani önce bizim gerçeklerin farkına varmamız gerekiyor. Ondan sonra kendimize, çünkü eğitim profesyonel bir iştir. Ve biz eğitimi doğru temeller üzerine inşa etmemiz gerekiyor. Peki o gerçekler nedir? Onu konuşmak gerekiyor. Evet. Şimdi ben bilmiyorum ama sizin de fikrinizi almak isterim. Teknolojinin kötü bir şey olarak gösterilmesinden çok rahatsızım. Bir eğitmen olarak. Evet. Teknoloji bağımlılığı diye bir tanımlama var. Yani sanki böyle teknoloji çok kötü bir şey, biz de ona bağımlıyız ve bundan çocuklarımızı uzak tutmalıyız. O zaman siz de hak verirsiniz ki hepimiz teknoloji bağımlısıyız. Biz bir batak içerisinde miyiz? Şu gerçeği kabul edelim. Bakın çok basit bir matematik hesabı yapacağım. Ben anne babalara her zaman bunu anlatırım. Anlatmaya da çalışırım. Biz bir günümüz 24 saat. Değil mi? Kaç saat uyuyoruz? 8 saat uyuyoruz diyelim ki en fazla. Çocuklarımız da genellikle 8 saat uyuyacak. Geriye kalan saat, uyanık kaldığımız saat
16 saat. Şimdi telefonlarda ekran izleme süresi diye bir şey var. İsterse şu anda bizi izleyenler onu kontrol edebilir. Ben iddia ediyorum ki hepimizin ekranda geçirdiği vakit olarak süre en az 6, 7, 8 saattir şu an için. Değil mi? Evet. Yani bu ne demektir? Bu sanırım gelecekte daha da çok artacak. Yani önceden belki 5 yıl önce günde 4 saat ekranlara bakıyorken belki de gelecekte çocuklarımız 6, 7, 8, 10 saate kadar bir süreyi ekranlara bakarak geçirecek. Bu ne demektir peki? Matematik hesabı. Çocuklarımız, yani biz 8 saat uyuyoruz, 16 saat ayaktayız, 16 saatin 8 saatini ekranlara bakıyoruz en az. O zaman hayatımızın aslında o günün yarısını biz ekranlara bakarak geçiriyoruz. Evet. Şu anda çocuklar kaç yaşında olursa olsun, doğumum 1 yaşında veya isterseniz 10 yaşında olsun. Şunu bilmesi gerekiyor anne babaların. Çocuklarımız, Allah hepsine uzun ömür versin, hayatları boyunca, ya tüm hayatları, yaşamları süresince hayatlarının yarısından fazlasını ekranlara bakarak geçirecek. Biz eğer bu gerçeği kabul etmezsek, görmezden gelirsek, teknolojiyi kötü bir şey olarak algılarsak, onu çocuklarımızdan uzak tutarsak, o zaman çocuklarımızın hayatının yarısını görmezden gelmiş, umursamamış oluruz. Bakın, ben öğretmenim, bizim derslerimiz var. Türkçe, matematik, hayat bilgisi. Okul çok önemli bir şeydir. Size iddia ediyorum, artık günümüzde ve gelecekte en önemli ders içerik üretimidir, içerik tüketimidir. Çünkü çocuklarımız hangi mesleği yaparsa yapsınlar, hayatlarının yarısından fazlası o ekrana bakacaklar. Ya içerik üretecekler ya da içerik tüketecekler. O zaman soru şu: biz ne yapacağız? Biz buna hazır mıyız? Çocuklarımız buna hazır mı? Bunu yasaklatarak, uzaklaştırarak, bu şey gibi, çocuğumu okula göndermiyorum demekten daha kötü bir şeydir. Evet. Gerçekten daha kötü bir şeydir. O yüzden teknoloji kötü bir şey değil. Hayal gücü ve yaratıcılığını geliştirebiliriz ama içerik üretimine ve içerik tüketimine odaklanması gerekiyor ailelerin. O zaman hocam, özür dilerim sözünüzü böldüm de, şöyle bir anlayış olmalı demek ki benim anladığım. Teknoloji dediğimiz, sosyal medya dediğimiz ya da çocuğun o kullandığı alet, Evet. bilgisayar, laptop, cep telefonu keskin bir bıçak gibi, hani eski tabirle, Evet. adam yaralamaya da, insana zarar vermeye de yarayabilir ya da bir yemek yapmaya, bir şeyleri doğramaya, ekmek kesmeye de yarayabilir anlayışıyla yola çıkarak ebeveynlerin o zaman bunu dışında kalmak, kendilerini bunun dışarısına taşımak, çocuğu da bunun dışarısına taşımak yerine bunun içerisinde olup bunu nasıl kontrol edebileceklerini, yani en baştaki o metaforunuzdaki gibi yağmuru engelleyemezsiniz ama yola çıkmak zorundasınız. O yağmura rağmen nasıl ıslanmayacağınızı, hatta o yağmurdan nasıl faydalanabileceğinizi, o yağmurun suyunu belki depolayabilir, kurak zamanlarda kullanabilirsiniz misali. Bu teknolojiyle çocukların kendi aleyhlerine değil de faydalarına olabileceğini yapabilir anne baba, bunu kontrol edebilir demek istiyorsunuz Tabii bu ki. bağlamda. Çocuklar 12 yaşına kadar biz onları ekranlardan uzak tutsak da 12 yaşına geldikten itibaren veya 13-14 fark etmez, o telefonu, o tableti artık hayatı boyunca kullanacak. Ve biz nereye bakacağını, kimlerle iletişim kuracağını, kendini nasıl ifade edeceğini, hangi içerikleri tüketeceğini bilemeyiz. Ama şu var, onların hangisinin doğru, güzel olduğunu gösterebiliriz. Ama bu göstermek şudur, onun tadına vardırabiliriz. Yani bu aslında eminim ki çocuğunuzun çevresindeki, yani arkadaş ilişkilerinde, arkadaşların çoğunun artık sosyal medyadan bulacak. Kendini bir sosyal medyadan ifade edecek. Belki de gelecekteki eşi sosyal medyadan tanıştığı birisi olacak. Hangi videoları izlerse o olacak. Hangi içeriği tüketirse o olacak. Şimdi bir tane içerik var. Çok çocuklara zarar veren, belki hepimiz zarar veren, aklımızı bizim hani çok düşünmemize sevk etmeyen içerikler. Bir de çok kaliteli içerikler var. Yani benim anlamadığım nokta şu: YouTube çok kötü bir şey. YouTuber'lar işte şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. İyi de ben YouTube'a girdiğimde veya sosyal medyaya girdiğimde harika içerik tüketen insanlar var. Ders çalışan öğrencilerin bir Evet. kısmı öğretmenin anlattığını beğenmediği için, hatta daha yeni yaşadım bunu Ahmet Hocam, sizinle paylaşayım, izleyicilerimiz de anlasın. Bir öğrencim, danışmanlık yaptığım bir öğrenci, anne bana geliyordu, diyordu ki ya hocam bu çocuk
lavaboda, tuvalette inanılmaz vakit geçiriyor. Çok fazla kalıyor ve habire video izliyor orada dedi. Çocuğa dedim ki aldım karşıma. Sen dedim yani tuvalette video izlemeyi çok mu seviyorsun? Hocam acayip rahatlıyorum, mutlu oluyorum. Ben orada kendi başıma özgürüm. Annem babam kimse karışmıyor dedi. Dedim ki ne kadar zaman geçiriyorsun dedim. 5-6 dakika boyunca dedi izliyorum dedi. 10 dakika izleyeceksin dedim. Şaşırdı böyle. Anne de bakıyor. Peki dedi ne izleyeceğim hocam 10 dakika? Dedim ki bilmediğin, başaramadığın, vakıf olamadığın ders konuları var ya, örnek veriyorum işte matematikten polinom konusu. Açacaksın polinom konusunu, tam orada çalışacaksın dedim. Çünkü hocam bizim toplumumuzda da vardır yani vücudun, beynin en rahat olduğu, alfa konumunda yaratıcılığının en fazla olduğu kısım o rahatlama anıdır. Çocuk orada ne kadar rahat, ne kadar mutlu, kendine bir dünya kurmuş. Ve inan hocam matematik netlerinde öyle bir arttı ki çocuk annesi geldi. Hocam iyi ki bunu. Bu bıçak gibi aslında faydalı işe de yarıyor, zararlı işe de yarıyor. En bariz örneğini gördük. Yani birçok hayatımızın aşamasında gördük. Anladığım kadarıyla alıkoymak, reddettirmek bir parçada çocuğa zarar veriyor. Tabii ki yani sonuçta siz çocuğa kullandırmasanız bile siz onu kullanıyorsunuz. Evet. Ve çocuk diyor ki cep telefonu ve tabletler, ekranlar hayatımızın çok önemli bir ihtiyacıdır. O çocuk artık kendi başına yavaş yavaş ayakları üzerine durmaya başladığında o ihtiyacını gidermek için onu zaten biz ona öğretmiş oluyoruz. Ama tabii bu noktada ne yapmamız gerektiği önemli. Tamam, evet. Şimdi tespit doğru. Ben bu tespitin doğru olduğunu düşünüyorum. İsterlerse bu matematik hesabını anne babalar yapabilirler. Yani bir tane anne baba da benim çocuğum hayatı boyunca cep telefonu kullanmayacak diyeceğini zannetmiyorum. Evet. Hepimiz kullanacağız, onlar da kullanacağız. İçerik tüketeceklerini ve sosyal medya hesaplarının olacaklarını biliyorlar. Bu tespit doğru. Peki biz ne yapabiliriz? Ne yapacağız? Aslında buraya biraz da bunu konuşmamız gerekiyor. Şu an çünkü iki tane grup var. Bir tanesi tamamen tableti ve cep telefonlarını çocuklarına verip kafalarını rahat ettirmek isteyen, umursamayan, işlerini yapmak isteyen anne babalar. Onlar zaten şu an bu çözüm önerisi beklemiyorlar. Onlar halinden memnun. Ama gerçekten bunu dert edinen ve ne yapmak gerektiğini düşünen, arayan anne babalar olduğuna %100 inanıyorum. Kaynak olarak hiçbir kaynak gösteremem. Onu bir kere açık yürekle söyleyeyim. Niye kaynak gösteremem? Bizim bunun üzerinde düşünmemiz ve çözüm üretmemiz gerekir. Sosyal medya ve YouTube veya içerik tüketimi son 10 yıldır hayatımızda olan bir şey. Bakın okul dediğimiz şeyler 100 yıldır var ve hala 100 yıldır hatalarımızdan ders almaya çalışıyoruz. Bu dediğimiz, konuştuğumuz konu dünya için doğmamış bir çocuk ve insanoğlu belki de hepimiz bunun farkında değiliz. Bu tespitleri yapmıyoruz. O yüzden bunun üzerine ilk önce düşünmeye başlamak gerekir. Ben söylüyorum, ben kendim bir öğretmen olarak anne babalar tavsiyem şudur. Teknolojiyi kullanacağız ama beraber kullanacağız. Ben kendim mesela sınıfta bile onu yapıyorum. Ben sınıfta bunu yapıyorsam eğer öğrencilerimle anne babalar hayli evlerinde yapar ama bunu dert ediniyorlarsa. Ben kendim sınıfa cep telefonuyla girerim. Tablet veya cep telefonu. Sınıfımda da akıllı tahta vardır aynı bu şekilde. Cep telefonunu kullanırım ben sınıfta. Neden kullanırım? Çocuklar durur bakarlar cep telefonu kullandığımı görürler. Ve aslında zamanla şunu fark ederler. O cep telefonundan kitap okuduğumu görürler. Çocuklarla şöyle bir algı oluştururum ben 1. sınıftan itibaren. Cep telefonu kitap okunabilen bir aygıttır. Bunu onun kafasına işlenir. Okurum, şaşırırım, gülerim. Hani onun içeriğinden, onun güzelliğinden, bunu yapmanın o zevkinden bahsederim. Yani bahsetmek derken onlara bir şey söylemem. Acıktırırsınız tabii bir ki. bakıma. Sonra bazen bir video açarım. Derim yeni bir gezegen keşfedilmiş derim. Nereden öğrendin? İşte şöyle bir sayfa var. Açarım o sayfayı izleriz. Çocuklara onun bilgi almanın, gerçek bilgi almanın, üst düzey bilgi almanın, yani kısacası anne babaların anlaması için söylüyorum. Kaliteli içerik tüketmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu, o lezzeti aldırdığınız zaman çocuk o içeriklerin peşinden koşar. O basit, çocuğumuza zarar verecek, öğrencilerimize zarar verecek, onları düşünmekten alıkoyacak içerikleri elinin tersiyle iter ve o içeriklerin peşinde koşar. Biz onun tadına vardırmamız gerekir. Ben kendim gençliğimde bir kanal vardı. Benim hayatımdaki çok önemli kanallardan bir tanesidir. Ben ne zaman o kanalla tanıştım ve yabancı dizileri izlemeye başladım. Altyazılar, belgeseller, böyle güzel belgeselleri falan vardı. Onları tükettim. Orada fark ettim ki aslında bizim televizyondan izlediğimiz o Türk dizileri, o programlar
aslında bizi hiç düşündürmeye sevk etmiyormuş. Baktım her şey hızlı, giriş var, gelişme var, beni şaşırtan şeyler var, kaliteli içerikler, sürekli Yaratıcılığımızı düşünüyorum. arttırıyor. Evet, önümüzdeki haftayı merak ediyorum, önümüzdeki hafta ne olacak diyorum. Sürekli çalışmaya başlıyor burası. Kaliteli içerik tükettikten sonra artık kötü içerikleri böyle elimin tersiyle ittim ben hayatım boyunca. Ve aslında tükettiğim her film, dizi veya YouTube'daki bir video bir kitap okumak gibi aslında. Evet. Bunun farkına varmamız gerekiyor. Kitapları çocuklar bakın artık çocuklar gelecekte kitap okumayabilir. Bu olabilir. Her şey dijitale dönebilir. Yani burada aslında kitap da bir içeriktir. Okumanın kötü bir şey olduğunu söylemiyoruz ama şu anda belki de yazılan birçok kitabın da içeriği çok kötü olabilir. Onu da bir düşünmek Kıymetli gerekiyor. hocam, şimdi söylediğiniz şeye o kadar çok katılıyorum ki ben içerik üreten bir insanım. Evet. Bazen bir konuda içerik üretebilmek için, yani 5 dakikalık videoyu üretebilmek için, anne babalara bir konu hakkında mesaj verebilmek için samimi söylüyorum göbeğim çatlıyor. Evet. 4 tane 5 tane kitap okuyorum o konuyla alakalı ve belki de 1,5-2 saat boyunca farklı muhteviyattaki videoları, yabancı içerikleri izliyorum ve demleniyorum. O demlenme sürecinden sonra adeta bir kitap gibi içerik oluşturarak o 5 dakikalık videoyu çıkarıyorum. Şimdi söylemeye çalıştığınız şey o kadar güzel ki, yani aslında o çocukların tüketmek üzere girdiği deniz, Evet. çok deniz derya, çok büyük bir alan. Fakat bunu Ahmet Naç gibi anneler de aynı şekilde evde anne ne yapıyorsun diye çocuk baktığında, bak işte yeni bir gezegen çıkmış, bak şöyle bir şey varmış, çok enteresan, ben çok etkilendim. Hani bakayım diye çocuk merak edecek ve anneyle babayla birlikte o da izleyecek. Yani çocuğun bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra üreten, katkı sağlayan, beynini besleyen mekanizma kitap olmayabilir ama izlemeye alışkın olduğu mecralar olabilir. Onu da anne baba şekil veriyor. Aynen öyle. Hamuru Çünkü yönlendirmiş oluyor. evin içinde, ben bunu sınıfta yapıyorum ama evin içinde bu çok kolaydır. Beraber izlediğimizde, dikkat çektiğimizde diyecek ki ya o kaliteli içeriği fark ettiği zaman vasat içerikler onun ilgisini çekmeyecektir. Çünkü bu onun hem gelişimini etkileyecek hem de şu var, bunu unutmayın. Sosyal medyada paylaşımlar için de bu geçerlidir. Kaliteli içerik tüketenler bir yerde toplanırlar. Evet. Kalitesiz içerik tüketenler bir yerde toplanırlar. Senin çocuğun burada mı olsun, burada mı olsun? Eğer bu tarafta olursa, kaliteli içerik tüketenlerin arasında olursa çocuğunun arkadaşları, çevresindeki insanlar kaliteli insanlar olur ve aslında sen çocuğuna hayatının yarısından fazla inanılmaz bir şey hediye etmiş olursun. Çok aklıma bir şey geldi. Evet. Kaliteli içerik tüketenler bir yerde, kaliteli içerik üretmeyenler bir yerde olur dediniz ya. Geçenlerde eşimle sohbet ediyorduk. Evet. Şimdi programa böyle sizler gibi çok kıymetli konukları davet etmeyle ilgili sohbet ederken birisi dedi ki, ya dedi daha fazla izlensin diye takipçi sayısı çok olan böyle fenomen tarzında Evet. olan insanları da çıkar deyince güldük biz. Bir isimden bahsettik. Dedim ki hemen açalım sayfasına bakalım dedi. Bir açtı. Şimdi benim eşim öğretmen. İngilizce öğretmeni. Aha dedi, o takip ediyor. En yakın arkadaşım takip ediyor. Ay amcamın kızı takip ediyor mu? Yani çok saygın meslekleri olan insanlar bile takip edebiliyormuş. Şimdi bu, evet. Şimdi Şaşırdık, kaldık şimdi orada. şöyle düşünün. Ben şunu garantisini veriyorum. Bir anne baba çocuğunun gelecekte takipçisi az veya çok diye birisini takip edip etmemesinin kararını, zeminini oluşturabilir. Yani sizin çocuğunuz aslında siz buna takipçi sayısına değil, ben içeriye bakmalıyım, ne üretiyor, bu insan bana ne veriyor, takip etmeye, Verimlilik. zamanımı vermeme değer mi? Bu işte benim bahsettiğim budur. İçerik tüketimi ve içerik üretimi eğitimi. O yüzden dedim matematikten, Türkçeden ve diğer bütün derslerden daha önemlidir. Şu da var, fazla vaktimiz de kalmamış olabilir, bu çok önemlidir. Bunu kendim sınıfımdan uyguluyorum. Anne babalara şiddetle tavsiye ediyorum. Tabletten, bilgisayardan onları uzak tutmayın. Alın birlikte içerik tüketin, kaliteyi tattırın, içerikleri tattırın. Bir sürü kanal var, onun tadına varsınlar. Ama bir de kendini ifade etme şekli vardır. Ben bunu çok önemsiyorum. Bu kendimizi artık geçmişten sıyrılıp zamanı adapte etmemiz gerekiyor. Mesela biz ilkokulda çocuklar ne yapar? Siz de yaptığınız resim yapar, değil mi? Normalde bir resim yaparlar, boyarlar. Ben şu an ne yapıyorum biliyor musunuz? Bu içerik tüketimi ve bu teknolojiyle alakalı. Çocukları resim yapıyorlar, altta bir boşluk bıraktırıyorum çocuklara. Nedenini biliyor musunuz? Altına o resimle ilgili kendini ifade etmesini istiyorum. Bir cümle, 2 cümle. Bu ne biliyor musunuz? Bu Instagram işte. Özgür Çocuk kitabınızda bahsetmiştiniz. Onu Şimdi okudum, hatırladım çocuk ben. oraya yazıyor, ben dağ çizdim diyor ilk gün. Bir hafta sonra
ben çok güzel bir dağ çizdim diyor. Bir ay sonra ben çizdiğim bu dağın içerisinde yaşamak isterdim diyor. Gitgide ifadesi, resme bakıp yorumlaması, kendini ifade etme şekli gelişiyor. Çocuklarımız hayatları boyunca on binlerce, yüz binlerce fotoğraf çekecek ve paylaşacak. Peki biz buna bir şey yapabilir miyiz? Bir şey yapabiliriz. Artık ben biliyorum ki o çocuklar bir fotoğraf paylaştığında çok basit bir fotoğraf veya dönüp işte saçlarını böyle yapıp şöyle yapıp basit fotoğraflar değil. Öyle bir fotoğraf çekecek ki ve altına inanılmaz bir post yazacak ve kendini ifade edecek. Çünkü o kaliteyi ona ben çıkartmış oldum. Başıboş bırakmadım onu. Bu aynı zamanda Twitter belki kaybolacak değil mi? Ama değişmeyen bir şey var. Hangi mecra icat edilirse edilsin biz kendimizi o mecralarda ya fotoğrafla ya videoyla ya da 2-3 cümleyle ifade edeceğiz. Evet. Peki ben şunu düşündüm. Bu çocukların gelecekte öğrencilerimin kendini ifade edeceği tweetlerine ben şu andan itibaren bir şey yapabilir miyim? Yaptım. Sınıfta bir bölüm var artık benim. Sınıftaki o bölümde çocuk o günle ilgili bir cümle yazıyor. Canını sıkan, onu üzen, beni eleştiren, duygu durumuyla ilgili bir cümle yazıp onu bir yere asıyor. Ama kimse ona bakıp yorum yapmıyor. İsteyen bakıyor, diyor ki bir kalp bırakıyor. Ben bakıyorum, okuyorum, geçiyorum. Tweetini okuyorum mesela. Like atmış oluyorum. Ardından bir kişi bugün hava güzel diyorsun ama ben kapalı havaları sevmem diyor. Biri altına yapıştırıyor. Biri altına bir şey yazıyor. Kötü bir şey kullanıyor. Ne biçim bir cümle bu diyor. Sonra bakıyoruz bir dakika. Bu şekilde arkadaşını kötü bir cümleyle yanıt verdiğinde bu kalemle yazıyor. Sence arkadaşın nasıl hissetmiştir? Diyor ki ben kötü bir şey yaptım. İşte o sosyal medyada bizim şu an en çok şikayet ettiğimiz şey ne? İnsanların birbirini aşağılaması, Linç eleştirmesi, etmeleri. küfür etmesi, linç etmesi. Bu neden bizim ülkemizde daha çok? Belki de. Şimdi ben şunu göstermeye çalışıyorum. Kendini ifade etme şeklinde. Biz kendimizi ilk bir kere böyle kalp kırıcı şekilde empati yapmadan ifade etmeyeceğiz. Bu tweetler çoğaldıkça, bu kendini ifadeler çoğaldıkça çocuk kendini kaliteli bir şekilde ifade etmeye yönlendiriyor. Çünkü onun talep gördüğünü görüyor. Ve kalitesiz, kötü içerikleri, sözleri kullanmamaya başlıyor. Evet. Ben bunu 4 yılda kazandırdıktan sonra bu çocuğun artık gelecekte hangi platformda hangi cümleleri kurarsa kursun onların üst seviye olacağını biliyorum. Kaliteli içerikler olacağını biliyorum ve onu takip edecek, bakın takip edecek, ona yanıt verecek insanların da o seviyede olacaklarını biliyorum. Onları da eğitmiş olacak. Peki bunu evde nasıl yapabiliriz? Buzdolabına hemen kendi anne bugün çok yemek yaptım ve yoruldum. Sen yapmak zorundasın diye çocuk cevap veriyor. Ama niye böyle diyorsun diyor babası. Altına hemen. Ya bu doğru bir şey değil. Çocuk anlıyor ki ben kötü bir şey söyledim galiba. Annemin kalbini kırmış olabilirim. Odanızın herhangi bir yerine bir tweet duvarı yapabilirsiniz. Evet. Çocuk onları yazsın, ifade etsin, şunu fark etsin. Kendimi ifade etmesin. Yani burada ne yapıyoruz aslında? Çocuğun kendini ifade etme seviyesini bir kere üst seviyelere Yukarıya doğru çıkartıyoruz. çıkarıyoruz. Doğruyu göstermiş oluyoruz. Bu çocuk isterse hayatının 4'te 3'ünde telefon kullansın. Ben o garantiyi veriyorum. Çocuğunuz harika bir şekilde kendini ifade edecek, kimsenin kalbini kırmayacak ve etrafındaki insanlar da onun gibi insanlar olacak. Sorun demek ki hocam şu, kullanması değil, süremiz de bitmek üzere, sonlara geldik. Sorun, özetlemek gerekirse anladığım kadarıyla, sorun onu mahrum bırakmak değil, onu daha verimli, katkı sağlayan, gelecekteki yıllarına, hayatına katkı sağlayacak şekilde nasıl kullanabileceğini öğretmek. Çocuğunuzu seviyorsanız bunu yapmak zorundasınız. En son söylediğiniz şey o kadar güzel ki evinde bir buzdolabını, bir köşeyi, bir yazışma, eleştirme, like atma, beğenme, yorum yapma kültürünü geliştirecek şekilde hem aile içinde konuşmayı da katkı sağlayacak bir şeydir ki son zamanlarda, son yıllarda çocuklar o kadar çok sosyal medya, iletişim araçlarını kullanıyorlar ki anne babayla artık kısa kısa cümleler kuruyorlar. Nasılsın? İyiyim. Nasıl gidiyor? O iyi. Hep kısa kısa cümleler kuruyor. Anne babalar Evet. bundan muzdarip. Bu da aynı zamanda iletişim kültürünü geliştirmiş olacak. Ailesiyle konuşsun. Bakın ben Aynen. karşı değilim. Ailenizde konuşun, masada konuşun, oturun konuşun ama bunu da yapın. Bir tweet köşeniz olsun. Yani bu benim anlatmak istediğim kendini ifade ediş şeklidir bu. Çok güzel. Çünkü bu ifade ediş şekli ya normal çocuğumuz yüz yüze iletişim kuracak. Bununla ilgilenelim. Bunda bir sıkıntı yok. Ama bunu da yapmak zorundayız. Çünkü gelecekte yapacağı şey bu. Kıymetli hocam, zaten yüz yüze iletişim kuramıyor olmaktan dolayı muzdarip olduğu için yazınsal iletişimin gerekli olduğunu anlatmaya çalıştım. Bu da size bir anlamda anne babalara bir kapı açmış olacaktır. Çocukların dilinden konuşmaya, onların jargonundan konuşmaya ama aynı zamanda onları yönetmeye, onları iyiye doğru yönlendirmeye gösterecektir. En azından sığ, faydasız içeriklerden korunmalarını gerektiğini gösterecektir, Ya öğretecektir. bunu başıboş bırakamayız. Evet. Yani ben öğrencilerime diyorum ki
okuma yazma mı, matematik mi, şunu mu öğreteyim diye düşünüyorum. Eğer hayatlarının yarısından fazlası ekrana bakarak geçirecekse ben bunun için bir şey yapmalıyım diyorum. Çünkü bunu görmezden gelmek çok büyük bir risktir. Çocukları başıboş bırakmaktır ve işinizi şansa bırakmaktır. Evet. Eğitimde biz işimizi şansa bırakamayız. Yani biz bunları düşünmek zorundayız. Çünkü bir eğitimcinin en büyük görevi, anne baba için de bu, ana odaklanmayacaksınız. Çocuğunuzun geleceğine odaklanacaksınız. Tahmin etmeye çalışacaksınız ve gerekeni yapmak. Yani yasaklamak, onu söyleyelim. Yasaklamak, sınır getirmek çözüm değildir. Bunun üzerinde düşünmek, o teknolojik aletleri, tabletleri veya cep telefonlarını nasıl kullanmalıyız? Çocuğuma o içerik, nasıl güzel içerik tüketir? Nasıl güzel içerik üretir? Yani ben öyle anne babalarda gördüm ki, bu kitap benim kitabımı okuduktan sonra, kendisi evinde YouTuber yapmış çocuğu. Yani kendileri YouTuber olmuşlar. İçerik üretiyorlar. Evet. Veya birlikte fotoğraf paylaşıyorlar. Babasıyla gidiyor, fotoğraf çekiyor. Altına ne yazalım diyorlar. Yazıyor, daha iyisini yapabiliriz diyor. O zaman çocuk işte içerik üretmenin, kalite buradaysa kaliteyi yukarı çıkmaya çalışıyor. Çünkü artık onu öğrenmiş. Bu çocuğun eline artık istediğiniz kadar teknolojik alet verin. Çok güzel içerikler üretecek, çok güzel içerikler tüketecek. İçiniz rahat olacak bu şekilde. Hocam ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim, Dilinize sağ olun. sağlık. Çok güzel mesajlar verdiniz. Mutlu Aile bölümünde Ahmet Naç hocamla çocukların sosyal medyayı kullanım koşullarını nasıl değer katabiliriz onları öğrendik, konuştuk. Tekrar farklı bir bölümde bir araya gelmek dileğiyle hoşça kalın. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.